Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size Resident Evil 4 oyununa damgasını vuran Leon Scott Kennedy ya da kısaca Leon karakterinin bir özgeçmişini yayınlayacağım. Belgesel tadında bir video olacak. Karakter kimmiş, neymiş bir öğrenelim bakalım. Leon karakteri Capcom tarafından yaratılan bu Resident Evil evreninde bir karakter. İlk defa 98 yılında çıkan Resident Evil 2 oyununda evrene giriş yapan bir karakter. Bu Resident Evil 2'deki olaylar sırasında Leon, zombi salgını nedeniyle yerle bir olan Raccoon City'ye zombilerle mücadele etmek için gönderilen ve ilk günden işinin geç kalan çaylak bir polis memuru. Böyle bir karakter kurgusu var. Yine aynı oyunda yani Resident Evil 2 döneminde hayatta kalan sivil Claire Redfield ile bir ekip oluşturuyor ve böyle bir tanışmayla birlikte hikayeye adım atıyor arkadaşlar. Çok bir hikaye anlatmayacağım, spoiler olmasın. Resident Evil 2 evreninden yıllar sonra Resident Evil 4 ortaya çıkıyor ve Amerikan başkanının kızı Ashley'i tuhaf bir tarikattan kurtarmakla görevlendirilen özel bir görev gücünün parçası olarak ortaya çıkıyor bu Leon. ABD federal hükümeti için çalışan bir ajan olarak bölgeye gönderiliyor. Aynı zamanda yine yıllar sonra çıkan yani 2012 yılında çıkan Resident Evil 6 oyununda da yine hükümet için çalışmaya devam ediyor. Leon karakteri birçok Resident Evil oyununun ve roman uyarlamasının bir kahramanı aslında. Bilgisayar yapımı animasyon filmlerinde ve yine benzer olarak 2021 çıkışlı animasyon mini dizi olan Resident Evil Infinite Darkness'ta da yer aldı. Filmlerde Johan Urp ve Evan Jogi tarafından canlandırıldı. Ama yine de video oyunları Leon'un en popüler olduğu alandı ve sürekli olarak bu serinin hayranlarının en sevdiği karakterler arasında yer aldı. 2019 yılında çıkan Resident Evil 2'nin remake sürümünde ve yine 2023 yılında çıkan Resident Evil 4 remake'de yine yer aldı. Bu oyunlarda Roman model Edward Badaruta'ya benzer olacak şekilde fiziksel olarak yeniden yaratıldı. Yani bu Leon karakterinin kişisel özellikleri bu kişiye benzetildi arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde hayatımıza giren Leon hakkında biraz da detaylara bakalım. Leon karakteri Hideki Kamiya tarafından sert adam tipi olduğu düşündüğü 96 çıkışlı Resident Evil'daki Chris karakterinin tam zıttı bir karakter olarak yaratıldı. Yani çok sert değil ama daha düşünceli, daha soğukkanlı gibi. Kamiya aslında Chris gibi karakterleri daha çok sevmesine rağmen Leon'un gelişimini farklı bir yöne çekmeyi seçtiğini açıklamış. İyi ki de öyle yapmış. Bu sayede oyun dünyasında milyonların sevdiği bir karakter kazandırmış. Leon karakteri ilk oyunda yoktu ama ikinci oyun için özel olarak yaratıldı ve diğer kahraman olarak anılan tiplerden ziyade bu gelişen korkunç durumlarla deneyimi olmayan bir karakter olarak oyun dünyasına sokuldu arkadaşlar. Tasarım aşamasında önce kıdemli bir polis olarak tasarlandı ama daha sonra çaylak olarak değiştirildi. İlk Leon tasarım halindeyken Capcom sanatçısı Isao Oshi'den ilham alındı. Ayrıca Hideki Kamiya, Leon'u o süreçte Claire ile birlikte tasarlarken daha iyi bir karakter betimlemesine sahip olması için romancı Noboru Sugimuro'dan yardım aldı. Sugimura, sahnelerde nasıl davranacağı veya her birinin hangi silahı alması gibi konularda iki karakterin etkileşimleri hususunda sık sık bu hikayeyi değiştirdi. Kamiya ikinci oyun sonrasında Leon'un bu kadar popüler hale geldiğine şaşırdığını ve Resident Evil 4 için onu baş karakter yapmaya bu popülerlik sayesinde karar verdiğini söyledi arkadaşlar. Yani ikinci oyunda bu kadar sevilmeseydi dördüncü oyunda bizim ana karakterimiz olmazdı. Oyun geliştirilirken Leon'a virüs bulaşması amaçlanmıştı aslında. Bu senaryo Leon'un oyun düşmanlarına karşı mücadelede tuhaf bir hastalığa yakalanmasını konu alarak genişletildi. Oyunun karakter anlayışını açıklayan dönemin bir belgeselinde daha sert ve havalı görünmesinin amaçlandığı belirtildi arkadaşlar. Resident Evil evreninde görsel yönetmen olan Masaki Yamanako, Resident Evil'dan Leon'a geçişin o oyundan bu yana kazandığı deneyimlerden kaynaklandığını ifade etti. 2019 yılında Resident Evil 2'nin remake sürümü yapılmıştı biliyorsunuz. Tabii günümüz oyuncuların modern beklentilerini karşılamak için bazı karakter tasarımlarında değişimler yapıldı.
daha gerçekçi ortama iyi uyacak şekilde karakter değiştirildi. Bu kapsamda ikinci oyunda olan Leon'daki düşük poligon modellerinin ayırt etmek için kullanılan büyük omuz batkaları çıkarıldı. Bu gibi görsel değişiklikler yapıldı. Resident Evil 4 Remake'te de Leon'un en zor durumların üstesinden gelmek için daha fazla yeteneğe sahip olması ve bir süper kahraman olmasından çok daha gerçekçi bir insan tasavvuru amaçlandı. Leon karakteri pek çok oyun otoritesi tarafından en popüler ve en ikonik video oyunu karakterleri arasında listelendi. Benzer olarak oyun dergileri onu en sevilen Resident Evil karakteri şeklinde yazdı. Tüm korkunç şartlarda soğukkanlı ve kararlılığı nedeniyle pek çok yerden övgüler aldı. Peki Leon'un hikayesi neydi? Spoiler olmadan ufaktan bir hikayeyi anlatayım. Leon 98 yılında Resident Evil 2'de Claire ile birlikte oyunun iki kahramanından biri olarak evrene giriş yaptı. Hikayeye göre Leon viral bir salgın başladıktan sonra Amerika'nın Orta Batı kasabası olan Raccoon City'ye gelen bir polis memuru, çaylak bir polis memuru arkadaşlar. Virüsün bulaştığı zombiler tarafından kovalanan Claire ile şans eseri tanışıyor. Birlikte Raccoon şehri polis departmanına doğru kaçıyorlar ve ardından ayrılıp kendi yollarına gidiyorlar ve ardından tekrar buluşuyor falan. Sonra bir şeyler oluyor da spoiler olmasın diye anlatmıyorum. Ardından buradan da kurtuluyorlar. Üçüncü oyun olan 99 yapımı Resident Evil 3 Nemesis bittikten sonra Leon'un daha sonra ABD hükümetine katıldığını burada öğreniyoruz. Ardından da 2000 yılında yayınlanan Resident Evil Code Veronica'da da Claire'in Leon'la yeniden iletişime geçtiğine şahit oluyoruz arkadaşlar. Ardından 2005 yılında yayınlanan Resident Evil 4'ün yani orijinal olarak yayınlanan 4. oyunun ana karakter olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce ABD hükümetine bağlı çalıştığını öğrendiğimiz Leon, Avrupa'da bir yerde tutuklu bulunan ABD başkanının kızı Ashley'i kurtarmakla görevlendiriliyor. Onu kaçıranların bir çeşit parazit kullanarak oradaki yerel köylülerin kontrolünü ele geçiren şeytani bir tarikat olduğu ortaya çıkıyor ve başkanın kızını bu tarikattan kurtarmaya çalışıyoruz. Spoiler olmasın, detayları paylaşmıyorum tabii ama 4. oyun müthiş bir hikaye örgütüyle sizleri bekliyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz 2023'te de remake versiyonu çıktı. Mükemmel bir oyun evreni sizleri bekliyor. Böylece bu oyunun çıkmasıyla birlikte Leon karakterinin geçmişi merak ediliyordu. Sizlere bu konuda ufak da olsa bilgi vermek istedim. Benzer video için de Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.